Yıl milattan sonra 410. Dünyanın gördüğü en büyük güçlerden biri Roma İmparatorluğu Britanya'dan elini çekiyor. Lejyonlar giderken arkalarında bir kaos ve savunmasız bir halk bıraktılar. Bir zamanlar Roma'nın Britanya'sı olan bu topraklar artık bir kimlik arayışındaydı. Ancak bu boşluk uzun sürmeyecekti. Kuzey Denizi'nin hırçın sularından, sislerin arkasından yeni bir halk geliyordu. Onlar sadece yağmacı değil, bu adanın yeni sahipleri olacaktı. İşte İngiltere'nin kanla, inançla ve çelikle yazılan hikayesi böyle başladı. Roma lejyonları 410 yılında adayı terk ettiğinde geride taş yollar, su kemerleri ve savunmasız bir yerel halk kaldı. Kuzeyden gelen Pikt ve İrlandalı akıncıların baskısı altındaki Briton lideri Vortigern tarihi değiştirecek o hatayı yaptı. Cermen savaşçıları paralı asker olarak adaya davet etti. Efsaneye göre Hengist ve Horsa kardeşlerin önderliğindeki bu ilk grup toprağın verimliliğini görünce geri dönmek yerine daha fazla akraba çağırdılar. Bu tarihte Adventus Saxonum, Saksonların gelişi olarak bilinir. Gelen gruplar homojen bir kütle değildi. Yerleştikleri bölgelere göre siyasi kimlikler kazandılar ve 6. yüzyılın sonunda Heptarşi denilen 7 ana güç odağı belirdi. Kent, Sussex, Wessex, Essex, East Anglia, Mercia ve Northumbria isimlerindeki bu 7 krallık barış içinde yaşamadı. Aralarında sürekli bir üst krallık mücadelesi vardı. Bu ünvana Bretwalda, Britanya hükümdarı denirdi. Bu krallıklar sadece kılıçla yönetilmiyordu. Anglo-Saksonlar beraberlerinde Witan yani Bilgeler Meclisi geleneğini getirdiler. Kral önemli kararları bu soylular ve din adamları meclisine danışmak zorundaydı. Bu ileride İngiliz parlamento geleneğinin en ilkel tohumu olarak kabul edilebilir. Ancak Mercia ve Northumbria arasındaki bu güç savaşı adanın güneyinde sessizce büyüyen Wessex'i ve ufukta beliren çok daha büyük bir tehlikeyi gözden kaçırmalarına neden olacaktı. Anglo-Saksonlar birbirleriyle savaşırken Kuzey Denizi'nin soğuk sularında yeni bir fırtına kopuyordu. Milattan sonra 8. yüzyılın sonuna gelindiğinde Anglo-Sakson İngiltere'si altın çağını yaşıyordu. Manastırlar bilim, sanat ve hazinenin merkeziydi. Ancak 793 yılının o meşhum Haziran gününde Northumbria kıyısındaki kutsal Lindisfarne adası sakinleri ufukta daha önce hiç görmedikleri kadar hızlı ve alçak gövdeli gemiler fark ettiler. Bu gemilerin burunlarındaki ejderha figürleri yaklaşan felaketin habercisiydi. Vikingler karaya çıktığında ne acıma ne de korku gösterdiler. Silahsız rahipler katledildi, kutsal emanetler yağmalandı ve manastır ateşe verildi. Bu olay Hristiyan Avrupa'da şok etkisi yarattı. Dönemin bilgesi Alcuin şöyle yazmıştı: Britanya'da daha önce hiç böyle bir dehşet görülmemişti. 70 yıl boyunca Vikingler sadece vurkaç taktiğiyle zenginlik çaldılar. Ancak 865 yılında strateji değişti. Bu kez gelenler birkaç gemi değil, binlerce savaşçıdan oluşan büyük Viking ordusuydu. Başlarında efsanevi Ragnar Lodbrok'un oğulları olduğu söylenen Ivar, Halfdan ve Ubba vardı. Onlar artık sadece altın istemiyorlardı. Onlar yerleşmek için toprak istiyorlardı. Viking ordusu Anglo-Saksonların Heptarşi döneminde birbirleriyle olan rekabetini ustaca kullandı ve bu krallıkları ardı ardına işgal etti. 866 yılında Vikingler York şehrini ele geçirdi ve adını Jorvik olarak değiştirdi. Northumbria Krallığı fiilen sona erdi. 3 yıl sonra 869'da Kral Edmund Vikinglere boyun eğmeyi reddettiği için işkenceyle öldürüldü ve aziz ilan edildi. East Anglia tamamen Viking kontrolüne geçti. 874'te bir zamanların en güçlü krallığı olan Mercia Viking baskısına dayanamadı. Kralı sürgüne kaçtı ve toprakları Vikingler ile bir kukla kral arasında bölündü. İngiltere'nin doğusu ve kuzeyi artık Anglo-Saksonların değil, Vikinglerin Danelaw bölgesiydi. Burada Viking hukuku geçerliydi. Eski kiliselerin yerini İskandinav gelenekleri alıyordu. İngiltere'nin haritası kanla yeniden çiziliyordu. 870'lerin ortasına gelindiğinde 7 büyük krallıktan geriye sadece bir tanesi ayakta kalabilmişti. Gözler güneye, son kale Wessex'e çevrilmişti. Genç ve deneyimsiz bir kral olan Alfred, tahta geçtiğinde krallığı yok olmanın eşiğindeydi.
Viking lideri Guthrum, Wessex'i de haritadan silmek için son darbeyi vurmaya hazırlanıyordu. İngiltere'nin bir Anglo-Sakson ülkesi olarak kalıp kalmayacağı Wessex'in çamurlu topraklarında belirlenecekti. Vikingler her şeyi yakıp yıkarken Alfred kaçmak ya da savaşmak arasındaydı. Ancak o üçüncü bir yol seçti. İngiltere'yi yeniden inşa etmek. Ama önce bataklıklardan sağ çıkması gerekiyordu. 878 yılının Noel'inde Viking lideri Guthrum beklenmedik bir kış saldırısı başlattı. Wessex'in merkezi Chippenham düştü. Kral Alfred canını zor kurtararak Somerset'in geçilmez bataklıklarına Athelney adasına sığındı. İngiltere tarihinde bir kralın gücü hiç bu kadar azalmamıştı. O anlarda Alfred sadece bir kaçaktı. Ancak o bataklıklarda İngiltere'nin kaderi yeniden yazılıyordu. Bahar geldiğinde Alfred, Egbert'in taşı denilen gizli bir noktada Wessex'in sadık birliklerini topladı. Vikinglerin karşısına devasa bir kalkan duvarı ile çıktı. Edington Savaşı'nda Anglo-Saksonların çeliği Viking baltalarına galip geldi. Alfred Guthrum'u sadece yenmedi, onu vaftiz olmaya ve barış yapmaya zorladı. Wedmore Anlaşması ile İngiltere ikiye bölündü. Kuzeydoğu Vikinglere, Güneybatı Alfred'e kaldı. Alfred bir sonraki Viking saldırısının an meselesi olduğunu biliyordu. Bu yüzden ülkeyi devasa bir savunma ağıyla ördü. Burh adı verilen müstahkem şehirler inşa ettirdi. Hiçbir Wessex vatandaşı güvenli bir kaleden 30 kilometreden daha uzak değildi. Ayrıca Vikinglerin denizdeki üstünlüğüne son vermek için bizzat kendi tasarladığı daha uzun ve hızlı gemilerle İngiliz donanmasının temellerini attı. Alfred'e göre Viking istilası halkın tanrıdan ve bilgiden uzaklaşmasının bir cezasıydı. Sadece askeri değil, kültürel bir Rönesans başlattı. Latince olan önemli kitapları halkın anlayacağı dile İngilizceye çevirtti. Kendisi de bizzat bu çevirilere katıldı. O, tebaasının sadece hayatta kalmasını değil, okumasını ve düşünmesini de istiyordu. Alfred öldüğünde artık sadece Wessex kralı değil, Anglo-Saksonların kralı olarak anılıyordu. O, parçalanmış kabilelerden bir millet yaratma fikrini tohumlamıştı. Vikingleri durdurmuş, yasaları düzenlemiş ve İngiliz dilini korumuştu. Ancak hayali tam olarak gerçekleşmemişti. İngiltere'nin hala tek bir kral altında birleşmesi gerekiyordu. Alfred temeli atmıştı. Ancak binayı torunu bitirecekti. Şimdi sahneye tarihin tozlu sayfalarında sıkça unutulan ama İngiltere'nin gerçek ilk kralı olan bir isim çıkıyor. Athelstan. Büyük Alfred öldüğünde yerini oğlu yaşlı Edward ve kızı Mercians hanımı olarak bilinen efsanevi Ethelflaed aldı. Bu iki kardeş babalarının savunma stratejisini saldırıya dönüştürdüler. Vikinglerin elindeki Danelaw bölgelerini bir bir geri aldılar. Ancak İngiltere'nin gerçek mimarı Alfred'in en sevdiği torunu olan Athelstan olacaktı. 924 yılında tahta geçen Athelstan, 927 yılında Vikinglerin kalesi olan York'u fethetti. Bu an tarihin kırılma noktasıdır. Çünkü o günden sonra ilk kez bir Anglo-Sakson hükümdarı kuzeyden güneye tüm İngiltere'ye hükmediyordu. Artık o Rex Anglorum, yani İngilizlerin kralıydı. Athelstan'ın bu yükselişi adadaki diğer güçleri dehşete düşürdü. İskoç kralı Konstantin, Dublin kralı Olaf ve Strathclyde Gallileri devasa bir ittifak kurdular. Amaçları bu yeni doğan İngiltere'yi daha emekleme aşamasındayken boğmaktı. İki ordu konumu bugün hala tartışılan ama dehşeti dillerden düşmeyen Brunanburh'da karşılaştı. Tarihçiler bu savaşı o zamana kadar Britanya topraklarında görülmüş en büyük ve en kanlı çarpışma olarak tanımlar. Gün batımına kadar süren Kalkan Duvarı Savaşı'nda Athelstan düşmanlarını tamamen yok etti. Birçok Viking savaşçısı ve kontu o gün savaş alanında can verdi. Brunanburh, İngiltere'nin bağımsızlık bildirgesiydi. Zaferden sonra Athelstan, krallığını sadece kılıçla değil, idari olarak da güçlendirdi. Tek tip para birimi bastırdı, merkezi bir yönetim kurdu ve Avrupa'daki diğer krallıklarla akrabalık bağları kurarak İngiltere'yi uluslararası bir aktör haline getirdi. Artık İngiltere sadece bir coğrafya adı değil, siyasi bir gerçeklikti. Athelstan'ın Brunanburh'daki mutlak zaferiyle birlikte İngiltere artık sadece bir hayal değil,
Avrupa'nın en zengin ve en organize krallıklarından biriydi. Anglo-Saksonlar ormanları şehirlere, kabile hukukunu yazılı kanunlara, putperestliği ise görkemli manastırlara dönüştürmüştü. Alfred'in bataklıklarda yaktığı o küçük ateş artık tüm adayı aydınlatan dev bir meşaleye dönüşmüştü. Ancak tarih huzuru asla uzun süre tanımaz. 11. yüzyılın ortalarına gelindiğinde İngiltere altın çağını yaşıyor gibi görünse de tahtın varisi yoktu. Kral günahkar Edward'ın ölümüyle İngiltere'nin kaderi yeniden belirsizliğe sürüklendi. Bu zengin ve birleşik krallık şimdi kuzeyin ve güneyin hırslı kurtlarının iştahını kabartıyordu. Yıl 1066. İngiltere'nin üzerinde uğursuz bir yıldız belirdi. Edward'ın ölümünden sonra tartışmalı bir şekilde tahta çıkan Anglo-Saksonların son kralı Harold Godwinson tacını korumak zorundaydı. Ama düşmanları hiç olmadığı kadar dişliydi. Kuzeyden devasa bir Viking ordusu yaklaşırken asıl tehlike Manş Denizi'nin diğer kıyısında Normandiya'da bileniyordu. Orada Roma'nın mirasını Viking kanıyla birleştiren yeni bir güç ortaya çıktı. Normandiya Dükü William bu adanın kendi hakkı olduğunu iddia ediyordu. O sadece bir istilacı değil, İngiltere'nin 1000 yıllık tarihini tamamen silecek olan bir fatih olmaya hazırlanıyordu. Anglo-Saksonların kalkan duvarı Norman şövalyelerinin hücumuna dayanabilecek miydi? İngiliz dili ve kültürü tamamen mi yok olacaktı, yoksa bu yeni fırtınayla harmanlanıp modern dünyayı mı kuracaktı? İngiltere'nin doğuş hikayesi burada bitmiyor. Aslında en kanlı ve en ihtişamlı sayfası yeni açılıyor. Bir sonraki bölümde tarihin en ünlü savaşlarından birisine, Hastings'e gideceğiz. Bir krallığın yıkılışına ve bir imparatorluğun temellerini atacak olan Fatih William'ın yükselişine tanıklık edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.